Funda Kayacık, Almost There. O Ses Türkiye 2025. Ama çok kesmişler ya Özgün. O döndü bu döndü diye bütün performansın canını okumuşlar yani. İlginç. Bak mesela şu kısma bak. Tam kız yukarı çıkıyor. Gitti bu ne yapıyor mesela solist burada? İyi mi söylüyor kötü mü söylüyor? Bir müzikal söylüyor galiba. Çok uygun işte yani kelime söylemeye o kadar uygun ki bu avantajı aslında ikisi de birbirini etkilemiş gibi duruyor. Yani hem seslendirme yapması hem müzikal tarz birbiriyle çok uyuşan şeyler bunlar. Çünkü ikisinde de güzel konuşma sanatı var. O ikisinin birleştiği yerler harikulade tınlıyor. Diğer yerlerde çok temiz okuyor. Ses rengi güzel. Yani temiz bir okuma, buna hiçbir şey diyemezsiniz zaten, tertemiz. Biraz bu tarz okuyan şarkıcıların biraz daha güçlü sesleri olması gerekiyor. Funda Kayacık'ın çok güzel bir sesi var. Çok net ifadeleri var. Çok güzel bir entonasyonu var. Ama daha koyu bir sesi yok. Yani daha güçlü bir sesi yok. Tam arada bir yerde kalıyor. Yani bu güçlü sesi olduğu anlamına da gelmiyor ama bu müzikal tarzlarını daha da güçlü sesler okuyorlar. Onu anlatmaya çalışıyorum. Daha da hacimli sesler çoğunlukla okuyorlar. Orada bir tek standart altında kalıyor. Onun haricinde her şey çok güzel. Burada düşmeye başlıyor artık. Çünkü bayağı yüklene okudu oraya getirebilmek için. Nefesi de bitmeye başladı. En zor yer zaten sonu. Bütün gücünü de sonda kullandı. Şimdi toplam oluşan pasaj yaklaşık 1,5-2 dakika. Bir müzikal şarkısının sahnede kalması gereken süre çok daha uzun. Şöyle yani şimdi burada tür müzikale girdiği için böyle söylüyorum. Yoksa Funda Kayacık'ın sesini dinlerken şu 2 dakikalık performans içinde değerlendirdiğiniz ama sadece sonda küçük bir düşme var. Hafif. En sonunda gene toparlıyor. Yani nefesi artık yoruluyor. Çünkü çok dans ederek söylüyor. Ki zaten işte demek istediğim bu. Güçlü ses, iyi kondisyon. Müzikalin en zor tarafı bu. Yani iyi bir şarkıcı olmanın ötesinde bir de böyle becerilere sahip olmanız gerekiyor. Yine de güzel performans var sahnede. Sonra kayıyor. Bu ne kaydı? Absürt bir şey yapmışlar. Abi bir dakika, bir saniye, ne oluyor ya? Ben bir şey söyleyeceğim. Karşımızda çok Levi şahsını bir nasıl bir... Evet. O Ses Türkiye bunu yayınlamış kendi kanalında. Şimdi burası bize telifi geçirir. Tadımız tuzumuz kalmaz. Bunu geçiyorum. İlginç. Sonunda performansı siliyorlar. Muhabbetleri bırakıyorlar artık kanalda. Telife böyle bir çözüm bulmuşlar Özgün. O da evet, o ses yılbaşında da yaptılar aynısını.
Ama Funda'nın zaten kendi performansları var. Şeyleri var yani. Dublaj performansları. Bu da başka şeylerde yayınlanmış. Kendi kanalda vardı ya. Evet evet. Zaten Instagram'da çok güçlü hocam. Bir ara bakmıştım. Taylor Swift'in şarkısını söylemiş. Çok acayip farklı tarzlarda, birbirinden çok farklı tarzlarda hep. İlginç. Bayağı mikrofonik sesi var. Detaya girmek çok zor. Bol coverlar. İlginç yani. Pek çok yerde de hani seslendirmesiyle aslında öne çıkmış ve tanınmış. Aslında o da ilginç. İlginç yani, mesela böyle bir şeyi analiz etmek o kadar zor ki benim için. Çok zor. Her şeyden bir şey var yani, her masada var. Şimdi mesela müzikal şarkıcısı mı? Seslendirmen mi? Taylor Swift söylemi, her şeyi bir şeyler yapmaya o kadar çok şey denemiş ki böyle artık bir süre sonra şeye dönmüş gözüküyor yani. Karman çorman. Var ya, Palcım çarşamba günü kötü bir yere gideceğimi söylemişti. Ama Baltimore'dan bahsediyor sanmıştım. Cehennemden değil. Süpermiş. Aa bak, işi seni dinlemek olan biri. Neler oluyor? Tamam, baştan alalım. Geçen hafta rutin tarot seansıma gittim Yok. Aslında kendi farklı bir hale getirmiş. Karakterin davranışından da farklı bir ruha sahip. Tamam, baştan alalım. Geçen hafta Ya bildiğin oyuncu gibi. İkisi de ayrı iki oyuncu gibi oynuyor gerçekten. rutin tarot seansıma gittim Yok. Kısaca sen nasıl öldürüldün? Tamam. Dün ürkünç bir otele musallat olan kötücül bir hayalet tarafından öldürüldüm. Sevimli. Değişik bir kafa. Gerçekten değişik. Yani her şeyde bir şey var. Ben bayıldım. Ona topiş diyelim. İçinde 4 tane karakteri aynı anda seslendiriyorum. Belki Kelebek Oli'ye veda ederken kendini iyi hissettirecek bir yol bulabiliriz. Bir daha denemek istemiyorum. Ben bayıldım. Ona topiş diyelim. İçinde 4 tane karakter İnanılmaz gerçekten ya. Bazı şeyler de hakikaten şeyi yok. Nasıl diyeyim? Benzeri olmadığı zaman çok özel bir yere sahip oluyor. Yani bence bu yaptığı iş hakikaten çok fazla kıymetli. Bu kadar farklı renkleri aynı anda seslendirebilmek pek kolay iş değil ama bizde böyle çok kıymet bulan şeyler değil bunlar ya. Bilmiyorum yani, ilginç geliyor bana mesela. Mesela yıllarca biliyorsunuz birçok seslendirmeni izledik. Çok profesyonel, çok usta seslendirmeler bize çevirmenlik yaptılar. Kimse kimin çevirdiğini aslında bakmamıştır. Yani o bakımdan diyorum yani Sylvester Stallone'un bir sürü filmini izledik yıllarca. Çevirenin yani seslendirenin kim olduğunu kimse uğraşmadı. Filmi izledi. Hep arka planda kalan şeyler. O nedenle ilginç. Bir sektörün, Türkiye'deki dublaj sektörü hakikaten çok gelişmiş bir sektör. Belki dünyada pek çok dublaj sanatçısından çok daha iyi dublaj sanatçılarımız var bizim. Ama nedense endüstrimiz yok ya. Bu nasıl olabiliyor? Yani bir şeyi yok yani, hani nasıl diyeyim, şu böyle isimler, karakterler yerleşmiş bir dublaj sanatçıların hayatının anlatılması falan filan, böyle bir sanki yok gibi yani, bir garip geliyor. Bir şey mi söyleyecektin Özgün?
Yok, sadece bir örnek var. Yani kendini tanıtabilen Haruncan. Evet. Ha, Onun için aklına gelmez. O da bir- karakterin önüne geçtiği için. bireysel tanıtıyor o da Özgün. Yani bir şeyin içinde değil, yani bir endüstrinin tamamlanmış bir tanıtım bir şeyin içinde değil. Belki öyle bir şey de yoktur dünyada ama sanki olsa daha iyi olur. Bilmiyorum yani, şu an tamamen farazi bir şey söylüyorum. Çünkü çok kişisel şeyler görüyorum ben hep. Yani mesela Funda'nın buradaki becerisi, başarısı popülerliğini kazandırıyor. Bu popülerliği artmaya başladı. Yani kendi başarısıyla oluyor bu. Ya sosyal medyada bunları yapmasa kimse Funda'yı tanımaz yani. Ya belki böyle bir şey yapmasa böyle bir seslendirme bile yapamaz belki yani. Profesyonel seslendirme yapmasına bile belki iş gelmez. Yani öyle bir garip bir dünyanın içi çünkü. Neyse, o başka bir olay. Ben buraya kadar konuşayım.